Bel ağrıları toplumumuzda her 10 kişiden 8'inin hayatında en az bir kez yaşadığı ciddi sağlık sorunları arasında yer alıyor. Her ağrı fıtık anlamına gelmiyor. Ancak bel ağrılarının sık nedenlerinden biri omurlar arasındaki disklerde fıtıklaşma oluyor. Yaşam kalitesini oldukça düşürebilen bel fıtığı genellikle 30 ila 50 yaş aralığında görülse de günümüzde gelişen teknoloji nedeniyle hatta daha durağan bir yaşam sürülmesi ve obezite sorununun giderek yaygınlaşması bu hastalığın artık 20'li yaşlardaki gençlerin de sorunu haline gelmesine neden oluyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı, doktor öğretim üyesi Murat Hamdi Aytar, bel fıtığında erken tanı ile tedavinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, bel fıtığı hakkında toplumda doğru sanılan 9 hatalı bilgiyi şöyle aktardı. Ancak toplumda doğru sanılan bazı hatalı bilgiler ve bu doğrultuda hareket edilmesi zaman kaybına neden oluyor. Bunun sonucunda tedaviden etkin sonuç alınmasını önleyebiliyor. Daha kötüsü kas gücünde azalma, ilerleyen zamanda ise felç gibi ciddi sorunlara bile neden olabiliyor. Dolayısıyla bel fıtığı ile ilgili doğru bilgi sahibi olmak ve bu doğrultuda korunma yöntemlerini uygulamak, fıtık sorunu başlamışsa gerekli tedavi planı için hekime ulaşmak büyük önem taşıyor. O yüzden bel fıtığı hakkında toplumda doğru sanılan 9 hatalı bilgiyi şöyle anlatabiliriz. Yerde yatmak bel ağrısına iyi gelir. Yanlış. Doğrusu, toplumdaki yaygın inanışın aksine belimizi korumak, destek almak ve dinlenmek için yerde yatmak doğru değildir. Omurganın hafif şeklini alan ama çökmeyen orta sertlikteki yataklar, yani tam orta betik veya yoğun içerikli visko grubu yataklar en ideal yatak olarak görülüyor. Çok sert veya çok yumuşak yataklar uygun olmayıp yerde yatmak kötü bir tecrübedir. Sizi belde tutukluk veya daha çok ağrı ile kalkar hale getirecektir. Sürekli korse kuşak takmak bele faydalıdır. Yanlış. Doğrusu, sert veya yumuşak korsenin akut ağrıların olduğu erken dönemde 1-2 hafta gibi kısa süreyle kullanımı fayda sağlıyor. Korse beli destekliyor, ters hareketlerden kısmen de olsa koruyor, sıcak tutuyor. Soruna karşı farkındalık da oluşturuyor. Ancak uzun süre düzenli kullanımı merkez bölge kaslarında tembelliğe ve güçten düşüşe yol açarak asıl istenen amacın tam tersine etki yapabiliyor. Bel fıtığının tek tedavisi ameliyattır. Yanlış. Doğrusu, toplumdaki yaygın inanışın aksine tedavi planlamasında ilk seçenek konservatif, yani ameliyat dışı tedaviler oluyor. Sorunlu diz konservatif tedavi yöntemleriyle tamamen eski sağlıklı haline dönmese de hasta bu tedavilerle ömür boyu ağrısız bir yaşam sürebiliyor. İstirahat, korse, ilaç tedavisiyle başlayıp gereğinde fizik tedavi programları, bele lokal enjeksiyon tedavileri de uygulanıyor. Bel fıtığı sorunlarının %90'ında konservatif tedaviden oldukça başarılı sonuçlar alınıyor. Ameliyat diğer tedavilerden fayda görmeyen ve artan şikayetleri olan hastaların son ama en etkin tedavi seçeneği olmakla birlikte çok şiddetli, tedaviye cevap vermeyen veya bacaklarda yayılan ağrılar, nörolojik muayenede kayıplar ile idrar tutamamaya veya kaçırma gibi durumlarda ise ilk tedavi seçeneği haline geliyor. Ameliyat dışı yöntemler fıtığı kalıcı olarak iyileştirir. Yanlış. Doğrusu, bel kemikleri arasındaki disklerde, eklemlerde ve kemik yüzeylerinde oluşan yıpranmalar uzun zamana yayılabilen ciddi süreçler olup tamamen eski hallerine dönmüyorlar. İstirahat, ilaç ve korse gibi ameliyat dışındaki tedavilerle bu bölgeler daha iyi yük kaldırır, sorun oluşturma ve şikayete neden olması hale geliyorlar. Özellikle sinir dokuları olan basılar azalıyor veya kayboluyor. Bu sayede ciddi rahatlama sağlanıyor. Ancak ameliyat soruna neden olan dokuları ortadan net olarak kaldıran yöntemken konservatif tedaviler ılımlı, kısmi fayda ile kesin çözüm sunmayıp omurganın iyileşmesine katkı sağlıyorlar.
Sülük, hacamat, kupa çekme gibi yöntemler etkili tedavi yöntemleridir. Yanlış. Doğrusu. Sülük, hacamat, kupa çekme gibi yöntemler ciddi bir tedavi seçeneği olmayıp belin kendi kendini iyileştirme mekanizmalarına kısmen hizmet eden bir nevi basit konservatif teknikler arasında yer alıyor. Doktor öğretim üyesi Murat Hamit Aytar, bel fıtığı deriden çok derinde birçok anatomik koruyucu yapı ile örtülü ve omurlar arasındaki disklerde gelişiyor. Dolayısıyla bu tür cilt ve cilt altını etkileyebilecek yöntemlerin o derinliğe ulaşıp tedavi sağlaması beklenmemelidir, diyor. Ameliyat bel fıtığını kalıcı olarak iyileştirir. Yanlış. Doğrusu. Yine yaygın inanışın aksine ameliyat bel fıtığını kalıcı olarak iyileştirmiyor. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı doktor öğretim üyesi Murat Hamit Aytar, ameliyatın en etkili, en hızlı ve faydanın en net sağlandığı tedavi yöntemi olsa da bel fıtığında kalıcı iyileşme sağlamadığını işaret ederek şunları söyledi. Ameliyat yıpranmış, patlamış ve sinir dokuları ezip bası oluşturan diz parçalarının ortadan kalkmasına, sinirleri daraltan kanal yapılarının genişleterek rahatlamasına net fayda sağlıyor. Ancak dejenere bozuk disk eklem yapı yerine yerinde kalıyor ve bu nedenle koruma, kilo kontrolü, egzersiz, gerekirse fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri kalıcı, uzun dönem fayda için elzemdir. Dolayısıyla ameliyat fıtık sorunuyla mücadelede ilk raundu bize hızla kazandırıyor ama net kalıcı fayda için tüm korunma tedavilerinin de yapılması büyük önem taşıyor. Bel fıtığı ameliyat sonrası hep nükseder. Yanlış. Doğrusu. Bel fıtığı ameliyatlarında başarı oranı %90'lar gibi çok yüksek oranda görülüyor. Tekrarlama ihtimali ise ameliyatın yeterliliğine, örneğin bel kayması da var ise sadece fıtık temizlemekle ilgili ameliyat yeterli olamayabiliyor. Omurga yapısına ve disk, eklem, bağla kas dokularının yeterliliğine ve kişinin kendini koruma kapasitesine göre değişmekle birlikte bu risk %5 ila 10 gibi düşük bir oranda seyrediyor. Doktor Murat Hamit Aytar, tabii ki doğru hastada doğru seçilmiş ameliyat yöntemi çok önemlidir. Mikroskop eşliğinde yapılan kapalı kamera sistemi ile girilerek gerçekleştiren ameliyatlarda işlem çok küçük bir alanda gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla eklem, kemik, kas dokuları ve diz kapsülü gibi sağlıklı yapılarda minimum hasar oluşturup güvenle uygulanıyor, diyor. Belimize yapılan ameliyat ne kadar minimal invaziv, bir başka deyişle sağlıklı dokulara en az zarar verecek, en kontrollü yöntem ise toparlama ve iyileşme süreci de o kadar kısa sürede gerçekleşiyor. Hastaların fazla kiloları varsa bu yükten kurtulmaları ve zamanı geldiğinde uygun egzersizlerle güçlü bir omurga sağlamaları bel fıtığı nüksünü minimum seviyelere indiriyor. Hatta hastaların büyük çoğunluğunda hiç tekrarlamıyor. Bel fıtığı genetiktir. Yanlış. Doğrusu. Bel fıtığı genetik bir hastalık değildir. Ancak omurganın yapısı, diz kalitesi, eklem yapılarınızın gücü, bağ doku çatınız ve vücut kitle indeksiniz genetik olabilir. Bunlar bele ait sorunları kolaylaştıran faktörler olarak genetik yatkınlık nedeni olabilirler. Bel fıtığı sorunuysa multifaktöriyeldir. Yani genetik ve sonradan çevresel birçok etkenden neden alır. Ailenizde belle omurga sorunları sık görülüyorsa bu daha dikkatli olmanız ve koruma önerilerine uymanızın daha da önemli olduğu anlamına gelir. Bel fıtığı ameliyatları cinsel fonksiyon kaybı yapar. Yanlış. Doğrusu. Sanılanın aksine ameliyat değil, asıl omurilik kanalına ciddi bası etkisi yapan fıtık sorunları, cinsel fonksiyon kusurları ve idrar kaçırma gibi sorunlara yol açıyor. Tabii ki hatalı ameliyat sinir yapılarına zarar verirse böyle bir risk oluşuyor. Ama cerrahi tedavinin normal seyri değil, olması asla istenmeyen ve beklenmeyen bir komplikasyon olarak karşımıza çıkabiliyor.